Eserleri 30 yıl aşkın süredir raflarda olsa da, son 10 yılda Harlan Coben eserlerinin çeşitli sinema uyarlamaları sayesinde gerçek bir popülarite patlaması yaşadı. Eleştirmenlerce beğenilen The Stranger'dan başlayarak yazarın adını taşıyan 8 eser daha yayınlandı. Bunlar arasında viral izlenme rekorları kıran Fool Me Once ve mini dizi Safe de yer alıyor ve neredeyse tamamı Netflix tarafından üretildi. Prime Video, şimdi 2023 yapımı Lazarus'lu Sığınak ile elde ettiği eleştirel başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Yukarıda bahsedilen Safe gibi, yeni dizide yazarın 30 romanından birinin uyarlaması değil, daha önce 5 Coben dizisinde çalışmış ve 2 yeni diziye daha imza atmış olan yazar ve BAFTA ödüllü Danny Brocklehurst tarafından yaratılmış özgün bir eser. Altın Küre adayı Sam Claflin'in başrolünde yer alan Lazarus, ağır psikiyatri ünitesinde çalışan adli psikolog Joel Lazarus'un etrafında dönüyor. Ancak yine bir psikiyatrist olan babasının intihar etmesiyle dünyası alt-üst oluyor. Kız kardeşi Jenna ile birlikte ölümünü sindirmeye çalışan Laz, özellikle de kurbanların ruhlarını görmeye başladıkça, kimliği belirsiz bir bağlantısı olan bir dizi soğuk cinayet vakasının içine çekildiğini fark ediyor. Lazarus'un olayı örgüsünün kurgusu, Story of Echoes benzeri bir formülün başlangıcını oluşturacak kadar ilgi çekici. Her yeni vizyon ve konuşma, dizinin büyük gizeminin yeni bir şekilde açığa çıkmasına ve kahramanımız için yeni bir delilik katmanına doğru inişe yol açıyor. Ancak Kevin Bacon filminin aksine, dizi kendi öncülüğünden ancak bu kadar uzaklaşabiliyor ve kendini çok fazla sürprizin altında buluyor. Lazarus'un temposu hızlı, ancak gereksiz katmanlarının ağırlığı altında çöküyor. Coben'ın tartışmasız en bilinen özelliği, gizemli hikayeler anlatma yeteneğidir ve Lazarus da bu çizgiyi bozmuyor. Laz'ın babasının eski hastalarının ruhlarıyla etkileşimleri, aynı zamanda bir dizi çözülmemiş cinayetle de bağlantılı olmalarıyla dikkat çekiyor ve her biri beni cinayetlerin arkasındaki gerçek suçludan uzaklaştırdı. Toplam 6 saatten biraz fazla süren 6 bölümle, Coben, Brocklehurst ve yazar ekibi, olayları hareketlendiriyor. Dizinin eski usul soğuk dava formülüyle psikolojik bir korku draması arasındaki salınımı, gizemin nereye gittiğini görmemi sağlayacak kadar ilgimi çekti. Coben ve Brocklehurst'un bizi cevapsız bir soruyla baş başa bırakan son büyük gelişmeyle ikinci bir sezonumlukları açık. Ancak akıcı temposuna rağmen Lazarus son birkaç bölümde düşüşe geçiyor ve bu bölümler neredeyse birbirini izleyen olaylarla dolu. Öyle ki ortaya çıkan her şeyi kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Soğuk vakaların ardında tek bir katil olduğuna dair vaatlere ve ipuçlarına rağmen, o kadar çok yanıltıcı ve yanıltıcı ipucu var ki, katilin kimliğini nihayet öğrendiğimizde bu pek de etkili olmuyor. Daha da kötüsü, bunun sona nasıl vardı? Spoiler vermeden, Coben ve Brocklehurst'un bizi cevapsız bir soruyla baş başa bırakan büyük bir sürprizle ikinci bir sezonumdukları açık. Ancak bunu kilometreler öteden görebiliyoruz. Ve o kadar sıkıcı ki, özellikle de bambaşka bir diziye yol açacağı için, izleyip görmekten pek emin değilim. Gerçeklik ile uyanık kabus arasındaki bulanık çizgi harika. Devam filmlerinin kurgusu, rüya dünyasını giderek daha belirgin hale getirip, izleyicileri biraz gerilimden mahrum bırakmasının yanı sıra, Wes Craven'ın Elm Sokağı'nda kabusu, neyin gerçek olmadığı konusunda bizi nasıl ustaca tetikte tutabileceğinin en iyi örneklerinden biri olmaya devam ediyor. O zamandan bu yana geçen 10 yıllar, kişisel favorilerimden biri olan James Wan'ın kötücülü de dahil olmak üzere bir miktar başarıya imza attı ve Lazarus'un eğlenceli ve heyecan verici olduğu önemli bir alanda burası. Laz'ın başka insanlarla aynı odada olduğu sahnelerde bile oradaki hayalet figürleriyle etkileşimleri sadece ilgi çekici derecede soyut olmakla kalmıyor, aynı zamanda ruhlar birbirlerine ve Laz'a karşı daha da vahşileştikçe giderek daha öngörülemez hale geliyor. Oyuncu kadrosu sağlam, ancak karakterler biraz zayıf. Dizinin gizemi ne kadar ilgi çekici olsa da Lazarus'un ne yazık ki aleyhine işleyen bir şey var. Karakterleri aynı ilgiyi uyandırmıyor. Bu, oyuncuların performanslarının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bazıları, özellikle de derin sorunları olan Laz rolündeki Sam Claflin, sürekli esprili olsun rolündeki Edward Hogg ve esprili ama zeki Seth rolündeki David Finn gibi gerçekten de izlenmesi gereken oyuncular. Ancak bazı karakterlerin senaryosu biraz fazla yüzeysel, öyle ki tematik bir ağırlıktan yoksun. Örneğin Laz, diziye zihinsel olarak çok dengesiz bir şekilde başlıyor. Sadece adli psikolog olduğuna inanmak zor değil, aynı zamanda deliliğin eşiğine doğru gidişinin dizideki olaylardan önce zaten gerçekleşeceğini de düşünmüyor. Sonuç olarak Lazarus, sahip olduğu potansiyelin sadece yüzeyini çizmiş gibi hissettiren bir dizi.
dizinin ikinci sezonunu izlemeye pek hevesli olduğumu söyleyemem. Çünkü olay örgüsünün evrilmesi veya büyümesi için pek yer yokmuş gibi geliyor ve ilk bölümlerde de gerçekten harika karakterler yok. Bu yüzden muhtemelen heyecan ve hayal kırıklığının tam ortasında kalan tek seferlik bir yapım olduğunu düşünüyorum. Lazarus'un 6 bölümü de 22 Ekim'de Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak.